Beni duyabiliyor musunuz? Şu an ekrandaki görüntüye odaklanın. Sesim kulaklarınızda yankılanıyor. Odanın sıcaklığını, oturduğunuz koltuğun dokusunu, belki de pencereden süzülen o solgun ışığı hissediyorsunuz. Her şey ne kadar yerli yerinde, değil mi? Zihniniz size fısıldıyor. Ben buradayım. Bu eller benim. Bu anılar benim. Bu hayat benim. Peki size bütün bu hislerin, o çok güvendiğiniz gerçekliğin aslında kozmik ölçekte bir göz yanılması olduğunu söylesem, daha da ileri gidelim. Ya evren 13,8 milyar yaşında değilse, ya dinozorlar hiç yaşamadıysa, ya Sezar hiç bıçaklanmadıysa, ya bütün evren, tüm o milyarlarca yıllık tarih ve şu anki siz tam şu saniye evrenin sonsuz hiçliğinde rastgele bir kıvılcım olarak belirdiyseniz, bugün sadece uykularınızı kaçıracak bir teoriden bahsetmeyeceğiz. Bugün fiziğin, felsefenin ve mantığın sınırlarını zorlayarak aynadaki yüzünüze bir daha asla aynı şekilde bakamayacağınız o korkunç ihtimali konuşacağız. Kemerlerinizi bağlayın. Çünkü bugün bir Boltzmann beyni olup olmadığınızı sorguluyoruz. Hikayemiz 19. yüzyılın puslu Viyana sokaklarında değeri çok geç anlaşılmış trajik bir dahiyle başlıyor. Ludwig Boltzmann. O dönemde atomların varlığı bile tartışma konusuydu. Ama Boltzmann evrenin en acımasız, en değişmez yasasını, yani termodinamiğin ikinci yasasını her şeyin merkezine koymuştu. Neydi bu yasa? Çok basit. Evren düzenden düzensizliğe doğru akar. Sıcak bir kahve soğur. Cam bardak kırılır ve dağılır. Hiçbir zaman kırık parçalar yerden kendiliğinden havalanıp tekrardan bardağı oluşturmaz. Biz buna işte entropi diyoruz. Zamanın oku daima kaos yönüne, yıkıma doğru ilerler. Ama bir dakika. Kafanızı kaldırıp evrene bir bakın. Kaos mu görüyorsunuz? Hayır, muazzam bir düzen var. Atomlar molekülleri, moleküller hücreleri, hücreler sizi, yıldızlar galaksiler oluşturmuş. Her şey inanılmaz bir hassasiyetle dizilmiş. Eğer evrenin kuralı kaos ise biz nasıl oldu da bu düşük entropili, bu aşırı düzenli evrende var olabildik? Boltzmann bu çelişkiyi çözmek için ortaya tüyler ürpertici bir fikir attı. Dedi ki, evren aslında sonsuz bir kaostur. Çoğu zaman ölüdür. Ama sonsuz bir zaman beklerseniz o kaosun içinde rastgele parçacıklar çarpışarak tesadüfen bir düzen oluşturabilir. Tıpkı bir maymunun daktilo tuşlarına rastgele basarak sonsuz zamanda tesadüfen Shakespeare'ın Hamlet'ini yazması gibi. Bizim evrenimizde o sonsuz kaos okyanusunda beliren nadir şanslı bir dalgalanmaydı. Kulağa hoş geliyor değil mi? Şanslıyız. Kozmik piyangoyu kazandık sanıyorsunuz. Ama Boltzmann'in bu denklemi içinde korkunç bir canavar saklıyordu. Ve o canavar birazdan benliğimizi yutacaktı. Burada duralım ve mantığımızı biraz zorlayalım. Evren cimridir. Termodinamik her zaman en az enerjili, en basit, en olası yolu seçer. Şimdi size bir soru. Rastgele parçacıkların çarpışarak trilyonlarca galaksiyi, milyarlarca yıldızı ve milyarlarca insanı içeren devasa bir evreni oluşturması mı daha kolaydır? Yoksa sadece tek bir güneş sistemini oluşturması mı? Cevap basit. Tek bir güneş sistemi çok daha ucuzdur. Çok daha az madde almalıydık. Evren sadece bizim güneş sistemimizden ibaret olmalıydı. Ama durun, daha da ucuz bir yol var. Sizin var olmanız için dünyaya da gerek yok. Sadece bir odaya ve size yetecek kadar maddeye ihtiyaç var. Hatta vücudunuza bile gerek yok. Benlik hissiniz, yani ben buradayım diyen o ses nereden geliyor? Saksılar, tabii ki beyninizden. Rastgele atomların uzay boşluğunda bir araya gelip bütün bir evreni yaratma ihtimali 10 üzeri 10 üzeri %1 ise sadece tek bir beynin, yani sizin beyninizin oluşma ihtimali bunun yanında kesin kalır. İşte paradoksun kalbine geldik. Boltzmann beynine. Bu teoriye göre şu an biyolojik bir bedeniniz yok. Bir anneniz, babanız, çocukluğunuz bile yok.
Sonsuz uzay boşluğunda, mutlak sıfırın o dondurucu soğuğunda kuantum dalgalanmaları sonucu aniden puf diye belirivermiş tek bir beyinsiniz. Şu an itiraz ettiğinizi duyar gibiyim. Ama benim anılarım var. Dün yediğim yemeği, ilk aşkımın bakışını, ilkokul numaramı hatırlıyorum. Bu bir süreç. Üzgünüm ama bu bir kanıt bile değil. Nörobilim bize ne diyor? Anılar beyninizdeki nöronların belirli bir diziliminden, sinaptik bağlardan ibarettir. Eğer uzaydaki atomlar rastgele birleşip bir beyin oluşturursa o zaman o beynin içine hazır anılar da yerleştirebilirler. Bu beyin oluştuğu anda 30 yıldır yaşadığını sanarak uyanır. Aslında 30 yıl yoktur. Sadece o an vardır. Bu düşünce insanlık tarihin en eski korkularından birinin modern fiziğe bürünmüş halidir. 17. yüzyılda René Descartes şöminesinin başında otururken de aynı dehşete kapılmıştı. Ya kötü bir cin beni kandırıyorsa demişti. Ya gördüğüm, dokunduğum her şey bir illüzyonsa diye korkmuştu. Descartes bu kuyudan çıkmak için o ünlü sözüne sarılmıştı. Düşünüyorum, öyleyse varım. Her şey yalan olsa bile şüphe eden zihnim gerçektir demişti. Ama Boltzmann beyni paradoksu Descartes'in bu son kalesini bile yerle bir eder. Çünkü düşünüyorum, öyleyse varım cümlesini kurmak zaman alır. Bir Boltzmann beyni ise o kadar kararsızdır ki cümleyi bitiremeden yok olabilir. Siz şu an bu videoyu izlediğinizi sanıyorsunuz. Ekrana baktığınızı, bilgileri işlediğinizi düşünüyorsunuz. Ama aslında ne ekran var, ne YouTube, ne de ben. Sadece hiçliğin ortasında süzülen yalnız bir beyin ve onun nöronlarındaki rastgele ateşlemelerin yarattığı bir halüsinasyon var. Ve işin en acı tarafı, birazdan termodinamik denge devreye girecek. O anlık düzen bozulacak ve bilinciniz geldiği gibi hiçliğe karışacak. Bu senaryo bize sadece bir bilim kurgu gibi mi geliyor? Neden fizikçiler bunu bu kadar ciddiye alıyor? Cevap zamanın büyüklüğünde gizli aslında. Biz insanlar 100 yılı çok uzun sanıyoruz. Evrenin yaşı olan 13,8 milyar yılı da sonsuzluk falan sanıyoruz. Ama kozmolojik takvimde yıldızların parladığı, yaşamın olduğu bu dönem sadece bir göz kırpmasıdır. Evrenin geleceğini düşünün. 100 trilyon yıl sonra son yıldız sönecek. Evren karanlığa gömülecek. Sonra kara delikler çağı başlayacak. Ama Hawking ışımasıyla onlar da buharlaşacak. Geriye ne kalacak? Sadece boşluk, soğuk, karanlık, titreşen kuantum vakumu. Peki bu boşluk ne kadar sürecek? Sonsuza kadar. İşte matematiğin bizi köşeye sıkıştırdığı yer burası. Normal canlıların yaşayabileceği o kısacık aydınlık dönem bittiğinde geriye kalan sonsuz zamanda Boltzmann beyinlerin oluşması için sınırsız fırsat var. Sayıları o kadar fazla olacak ki bizim gibi biyolojik bedenlerde doğmuş normal gözlemcilerin sayısını trilyonlarca kat geçecekler. Şimdi bir torba elinize atıp rastgele bir bilinç çektiğinizi düşünün. O bilincin o kısacık aydınlık çağda yaşayan gerçek bir insan olma ihtimali mi daha yüksektir, yoksa sonsuz karanlıkta süzülen bir Boltzmann beyni olma ihtimali mi? İstatistik acımasızdır. Eğer evren sonsuzsa %99,99 ihtimalle siz bir Boltzmann beynisiniz. Şu anki hayatınız sadece bir veri hatası. Tam bu noktada çoğu anlatının değinmediği, sizi bu kabustan uyandırabilecek çok güçlü bir bilimsel argümana, bir kurtuluş reçetesine geliyoruz. Bir Boltzmann beyni olduğunuzu çürütmenin bir yolu var mı? Evet var. Ve bu kanıt odanızda değil, milyarlarca ışık yılı uzakta saklı. Düşünün, eğer siz uzay boşluğunda süzülen yalnız bir beyinseniz ve gördüğünüz her şey beyninizdeki rastgele bir dalgalanmaysa, bu simülasyonun kusursuz olmasına gerek yoktur. Hani demiştik ya, termodinamik cimridir. Rastgele bir dalgalanma bize sadece yüzeysel bir gerçeklik sunar. Odanızdaki pencereden baktığınızda gökyüzünü, yıldızları görürsünüz. Bu beyninizdeki basit bir duvar kağıdıdır. Ama eğer o yıldıza bir teleskopla bakarsanız, eğer o maddenin derinliğine inerseniz, o duvar kağıdının, o dekorun bozulması gerekir. Çünkü beyninizdeki rastgele bir hatanın, yıldızların içindeki nükleer füzyon süreçlerini, galaksilerin sarmal kollarını, atom altı parçacıkların kuantum dansını en ince detayına kadar kusursuz bir matematikle simüle etmesi
istatistiksel olarak imkansızın da ötesidir. Bir Boltzmann beyni için evren Truman Show filmindeki dekor gibidir. Yaklaşırsanız duvara çarparsınız. Ama biz ne yapıyoruz? İnsanlık olarak James Webb uzay teleskobunu fırlatıyoruz. CERN'de atom parçalıyoruz yahu. Ve ne görüyoruz? Kaos değil, bulanık bir resim değil. Daha fazla düzen, daha fazla detay, daha fazla tutarlılık görüyoruz. Nereye bakarsak bakalım, ne kadar derine inersek inelim, evren bize ben gerçeğim, ben tutarlıyım ve derinliğe sahibim diye bağırıyor. İşte bu yüzden bilim yapmak sadece meraktan ibaret değildir. Teleskobu gökyüzüne her çevirdiğimizde aslında kendi varoluşumuzu, bu evrenin bir rüya olmadığını, ilmek ilmek işlenmiş gerçek bir tarih olduğunu kanıtlıyoruz. Evrenin tutarlılığı bizim halüsinasyon olmadığımızın, bizim şizofreni olmadığımızın en büyük delilidir aslında. Ancak teleskoplar bizi rahatlatsa da fizikçiler hala diken üstünde. Çünkü Shine Carroll gibi teorisyenler bu durumu bir bilişsel kararsızlık olarak görüyor. Sorun şu, elimizdeki mevcut evren modelleri, mesela kozmik enflasyon gibi, eğer dikkatli olunmazsa hala Boltzmann beyinlerin oluşmasına izin veriyor. Bu da bir paradoks meydana getiriyor. Eğer teorimiz doğruysa biz Boltzmann beyni olmalıyız. Eğer biz Boltzmann beyniysek teleskoplarla yaptığımız gözlemler sahtedir. Gözlemler sahte ise teorimiz de yanlıştır. Bilim kendi kuyruğunu yiyen bir yılan gibi kendi kendini yok ediyor yani. Peki fizikçiler bu paradokstan tamamen nasıl kurtulacaklar? Cevap belki de evrenin sonundadır. Vakum bozunumunda. Bu korkutucu teori bize diyor ki evrenimiz sandığımız kadar kararlı değil. Her an uzayın bir noktasında bir baloncuk oluşup fizik yasalarını değiştirerek evreni ışık hızında yok edebilir. Kulağa korkunç geliyor değil mi? Ama bu Boltzmann beyni problemine bir çözümdür. Eğer evren Boltzmann beyinlerini üretecek o sonsuz karanlık çağa girmeden önce genç yaşta ölürse o zaman istatistiksel üstünlük tekrar bize, yani normal canlılara geçer. Bizim varlığımızın garantisi belki de evrenin erken ölümüdür. Ne kadar ironik değil mi? Kendi gerçekliğimizi kanıtlamak için evrenin yok oluşuna muhtacız. Nihayetinde Boltzmann beyni paradoksu bize şunu gösteriyor. Var olmak sandığımızdan çok daha kırılgan, çok daha pamuk ipliğine bağlı bir durum. Şimdi videoyu kapatmadan önce son bir kez etrafınıza bakın. Elinizi masaya vurun ya. O sertliği hissedin. Bu hissettikleriniz gerçek mi? Bilim bize diyor ki evet, teleskoplarımız, mikroskoplarımız ve mantığımız bağıra bağıra gerçeksiniz diyor. Ama içinizde bir yerde o küçük acaba sorusu hep kalacak artık. Ve belki de kalmalıdır. Çünkü eğer gerçekten biyolojik bir bedene sahipseniz, eğer gerçekten 13.8 milyar yıllık yıldız tozlarının o muazzam evrimsel yolculuğun bir ürünüyseniz, bu evrendeki en büyük piyangodur. Sonsuz karanlıkta yalnız bir beyin olmak yerine acısıyla tatlısıyla gerçek bir hayatı deneyimleyebilmek. Çünkü istatistiksel olarak şu an var olmanız imkansızdı. Ama buradasınız. Ya da öyle sanıyorsunuz. Bir sonraki varoluşsal krizde görüşmek üzere. Bilimle ve eğer mümkünse gerçekle kalın değerli bilim arşivi topluluğu.